Herkese merhabalar. Sizden gelen istek üzerine hastalıkları da bu kanalda artık temelleriyle anlatacağız. Hodgkin lenfomadan başlıyoruz. Yine bazı yorumlarda yazılmıştı Hodgkin lenfoma. Daha sonra başka hastalıkları da yorumlara göre sitemize ekleyeceğiz. Kanalımıza ekleyeceğiz. Şöyle bir durum var. Burada ne anlatacağız? Hastalıklarla ilgili temel bilgileri anlatacağız. Bu temel bilgiler işte belirtileri nedir, tanı nasıl konulur, tedavi nasıl yapılır, beslenmesi nasıl olması gerektiği ile ilgili bu hastalıkların temelini anlatacağız. Daha sonra da altına yazacağınız yorumlarla birlikte tekrar yeni güncel videolar çekeceğiz. Diyelim ki Hodgkin lenfoma ile ilgili başka sorular sordunuz. O soruların cevabını da ayrı videolarla güncelleyeceğiz ve Hodgkin lenfomayı bir oynatma listesine de ekleyip Hodgkin lenfoma ile ilgili tüm bilgileri bu şekilde güncellemiş olacağız. Hemen başlayalım Hodgkin lenfomadan. Şimdi birincisi ilk olarak Hodgkin lenfoma 1932 yılında İngiliz bir doktor olan Thomas Hodgkin tarafından tanımlanmış. Hikayeye göre Hodgkin Londra'daki bir hastanede otopsi yaparken birkaç kadavranın lenf düğümlerinde olağan dışı özellikler fark etmiş. Hodgkin lenfatik sistemdeki bu özellikleri ilk belgeleyen kişi olduğu için hastalığa ismini vermiş. Şimdi burada Reed-Steinberg hücresi adı verilen belirli bir kanser hücresinin türünün varlığıyla diğer lenfomalardan ayrılıyor. Kısa özet, yani bundan sonraki bölümü seyretmeyecekler için hemen kısa özet geçelim. Hodgkin lenfomanın nedeni bilinmiyor. Lenf düğümleri büyüyor ancak genellikle ağrılı değil, bu önemli. Kanser hücrelerinin büyüdüğü yere bağlı olarak ateş, kaşıntı, nefes darlığı gibi diğer semptomlar gelişebiliyor. Tanı için lenf nodu biyopsi gereklidir. Tedavi için kemoterapi ve immünoterapi kombinasyonları ve radyasyon tedavisi kullanılır. Çoğu insan iyileşir. Daha ayrıntılı bir şekilde görecek olursak. Şimdi lenfomalar, lenfositler olarak bilinen belirli bir beyaz kan hücresi türünün kanserleri. Bu hücreler enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Lenfomalar iki ana lenfosit türü olan B ve T lenfositlerinden gelişebilir. T lenfositleri bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde ve viral enfeksiyonlarla mücadelede önemli. B lenfositleri ise bazı enfeksiyonlarla savaşmak için gerekli olan antikorlar üretir. Hastalık erkeklerde kadınlarda daha yaygın, erkeklerde kadınlardan daha yaygın. Her iki kadına karşılık 3 erkek bu Hodgkin lenfomadan etkileniyor. Hodgkin lenfoma nadiren 10 yaşından önce ortaya çıkar. En sık 15 ila 40 yaş arasındaki kişilerde ve 60 yaşın üzerindeki kişilerde görülür. Şimdi Hodgkin lenfomanın nedenleri de genel olarak bilinmiyor. Ancak Epstein-Barr virüsüne maruz kalan bazı kişilerde bu hastalık daha sık görülebilir. Ayrıca kalıtsal bir ilişki de olabilir. Bazı ailelerde birden fazla kişide Hodgkin lenfoma görülüyor. Hastalık bulaşıcı değil. Genetik tarama testi yok ve çocukların veya kardeşlerin rutin olarak taranması önerilmiyor. Hodgkin lenfoma için risk altında olan diğer kişiler ise burada slide'da yazdığım işte ataksi telangiektazi, Klinefelter sendromu gibi bu tür sendromlar, HIV enfeksiyonu veya katı organ nakli, yani mesela katı organ nakli işte karaciğer nakli sonrası ilaçlar gibi kullanılan bozuklukların neden olduğu bir takım bağışıklık yetmezliğinden sonra olabilir. Romatoid artrit, çölyak hastalığı, Sjögren sendromu, sistemik lupus gibi hastalıklardan sonra da lenfomanın görüldüğü tespit edilmiş. Şimdi Hodgkin lenfoma ile ilgili son bir araştırmaya baktım. 12 Kasım 2019'da yayınlanmış bir yayında Hodgkin lenfomanın riskinin immünsüpresyon, yani immünsüpresyon dediğimiz kanser tedavisi mesela veya alerjik hastalıklar ve egzema ile ilişkili olduğu da tespit edilmiş. Şimdi gelelim Hodgkin lenfomanın belirtilerine. Hodgkin lenfomalı kişiler genellikle boyunda, bazen de koltuk altında veya kasıkta olmak üzere bir veya daha fazla büyümüş lenf düğümünün farkına varıyorlar. Genellikle ağrısız bu lenf düğümleri, nadir olarak alkollü içecek içtikten sonra büyümüş lenf nodüllerinde birkaç saat boyunca ağrı olabilir.
Kırmızı kan hücrelerinin çok az olmasından kaynaklanan, yani anemiden kaynaklanan zayıflık veya yorgunluk olabilir. Beyaz kan hücrelerinin çok az olmasından kaynaklanan enfeksiyon ve ateş olabilir. Yine trombositlerin az olmasından kaynaklanan, trombositopeninden kaynaklanan kanamalar olabilir. Kemikler tutulduğunda muhtemelen kemik ağrısı olabilir. Yine Hodgkin lenfomalı kişilerde bazen ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı yaşarlar. Ayrıca kaşıntı ve yorgunluk da görülebilir. Bazı kişilerde günler veya haftalar boyunca normal veya normalin altında ateş ile dönüşümlü olarak birkaç gün boyunca ateş alışılmadık bir model. Bu durum bazen Pell-Epstein ateşi olarak adlandırılır. Kanserli hücrelerin nerede büyüdüğüne bağlı olarak başka semptomlar da olabilir. Örneğin göğüsteki lenf düğümlerinin büyümesi solunum yollarını kısmen daraltabilir ve tahriş edebilir. Bu da öksürük, göğüs rahatsızlığı veya nefes darlığı ile sonuçlanabilir. Dalak veya karındaki lenf düğümlerinin büyümesi de karında rahatsızlık yaratabilir. Şimdi kaşıntı dedik. Kaşıntı Hodgkin lenfomanın bir belirtisi olabilir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte Hodgkin lenfoma hastalarının yaklaşık %10 ila %25'inde yoğun kaşıntı görülür. Vücuttaki hücrelerin sinirlerin yakınında kişinin kaşınmasına neden olan kimyasallar salması mümkün. Yani kaşıntı bu yüzden olabilir. Kaşıntı cildin belirli bir bölgesinde, özellikle bacaklarda yanma hissi gibi hissedilebilir. Ayrıca vücudunuzun her yerinde kalıcı kaşıntı da hissedebilirsiniz. Kaşıntı Hodgkin olmayan lenfomaya göre daha yaygın. Bazı kişilerde kaşıntı kanser teşhisi konmadan önce başlar. Ayrıca egzama gibi yaygın cilt rahatsızlıklarına benzeyen kaşıntılı bir döküntü de olabilir. Bu arada eğer videoyu beğenirseniz veya kanalıma abone olmayanlar için abone olabilirlerse seviniriz. Bu tür şeylerin, işte tıbbi bilgilerin size ulaşması emek istiyor. Siz de bir saniyelik bir beğen veya işte paylaşabilirsiniz. Diğer taraftan video ile ilgili soruları yorumlara yazabilirsiniz. Başka hastalıkları anlatmamı istediğiniz hastalıkları da aşağı lütfen belirtin. Şimdi Hodgkin lenfomanın türlerine geçelim. 5 tane türü var. Birincisi nodüler sklerozan tür. Bu Hodgkin lenfomanın en sık görülen türü. Gelişmiş ülkelerde Hodgkin hastalığından etkilenen hastaların %70'i bu tip. Kadınlarda daha sık görülüyor. Çoğunlukla gençleri, ergenleri ve yetişkinleri etkiliyor. Hastalık esas olarak boyundaki, koltuk altındaki veya göğüsteki lenf düğümlerini etkiliyor. İkincisi karışık hücresel Hodgkin lenfoma. Bu Hodgkin lenfomanın başka bir yaygın türü. Bu tanı konulan hastaların yaklaşık %25'inde görülüyor. Bu tür gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın. Yani bizde biraz daha yaygın. Her yaştan insan etkileyebilir. Erkekler ve kadınlar eşit derecede etkilenir. Bu tip hastalığın daha yaygın olan nodüler sklerozana göre karın bölgesini kapsaması daha olası bu türün. Şimdi üçüncüsü lenfosit tükenmiş Hodgkin lenfoma. Lenfosit tükenmesi alt tipi Hodgkin lenfomanın çok nadir görülen bir şeklidir ve hastalıktan etkilenenlerin yalnızca %1'ini oluşturur. Yaşlılarda görülür ve sıklıkla lenfomanın vücudun farklı organlarına saldırdığı ileri evrede teşhis edilir. Ayrıca HIV ile yani AIDS ile enfekte olanlarda daha sık görülür. Karın, dalak, karaciğer ve kemik iliğinde görülebilir. Lenfositten zengin klasik Hodgkin lenfoma ise hastaların yaklaşık %5'ini oluşturur. Erkeklerde daha sık görülür ve en sık 30'lu veya 40'lı yaşlardaki kişileri etkiler. Çoğu kişiye erken evrelerde teşhis konur ve tedaviye yanıt mükemmeldir burada. Nadiren birkaç lenf düğümünden fazlasında bulunur ve vücudun üst yarısından meydana gelir. Nodüler lenfosit baskın Hodgkin lenfomada bu türün artık yukarıda bahsedilen diğer türlerden farkı özel bir Hodgkin hastalığı türü olduğu olarak kabul ediliyor. Bu varyant, yani bu tür tüm hastalıkların yine %5'ini oluşturuyor. Patologlara göre Hodgkin olmayan lenfoma ile birçok benzerliği var. Ancak tüm klinik yönlerden özellikle lenfositten zengin Hodgkin lenfoma tipine çok benzer. Çoğu kişide erken teşhis konur ve tedavi sonrası da yanıt çok iyidir. Şimdi Hodgkin lenfomanın tanısı nasıl konuluyor? Doktorlar belirgin bir enfeksiyonu olmayan bir kişide birkaç hafta süren kalıcı ve ağrısız lenf düğümleri büyümesi ortaya çıktığında
Hodgkin lenfomasından şüphelenirler. Lenf düğümü büyümesine ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı eşlik ettiğinde şüphe daha da güçlenir. Bir kişide soğuk algınlığı veya enfeksiyon olduğunda ortaya çıkabilen lenf düğümlerinin hızlı ve ağırlı büyümesi Hodgkin lenfoma için tipik değil. Bu enfeksiyona bağlı lenf büyümesi. Bazen başka bir nedenden ötürü göğüs röntgeni veya bilgisayarlı tomografi taraması yapıldığında göğüs ve karın derinliklerinde büyümüş lenf düğümleri beklenmedik bir şekilde bulunur ve teşhis edilir Hodgkin lenfoma. Kan hücresi sayımındaki ve diğer kan testlerindeki anormallikler destekleyici kanıt sağlar. Ancak tanıyı koymak için doktorların anormal olup olmadığını ve Ritt-Steinberg ilk baştaki hücreler bu hücrelerin mevcut olup olmadığını görmek için lenf bezinden biyopsi yapması gerekir. Ritt-Steinberg hücreleri birden fazla çekirdeğe sahip büyük kanserli hücrelerdir. Lenf nodu dokusunun biyopsi örneği mikroskop altında incelendiğinde ayırt edici görünümleri görülebilir. Yani patologlar böylece teşhisi konur. Biyopsi türü hangi düğümün büyütüldüğüne veya ne kadar dokuya ihtiyaç duyduğuna bağlıdır. Doktorlar Hodgkin lenfomayı Hodgkin olmayan lenfomalar, enfeksiyonlar, iltihaplanma veya diğer kanser türleri de dahil olmak üzere lenf düğümü büyümesine neden olabilecek diğer hastalıklardan ayırt etmek için yeterli dokuyu çıkarmaları gerekir. Şimdi gelelim Hodgkin lenfomasının evrelendirilmesine. Hastalıkta 4 evre var. Evre ne kadar yüksek olursa lenfomada o kadar yaygındır. Şimdi evre 1'de bir lenfatik doku bölgesiyle yani lenf düğümü, timus veya dalak veya lenfatik sistemin dışında yalnızca bir bölgesiyle sınırlıdır. Evre 2'de diyaframın aynı tarafında, üstünde veya altındaki 2 veya daha fazla lenf nodu bölgesini içerir. Evre 3'te diyaframın üstündeki ve altındaki dalak ve lenf düğümü bölgelerini içerir. Evre 4'te ise lenf düğümlerinin yanı sıra vücudun diğer kısımlarına yani kemik iliğine, akciğerlere veya karaciğere yayılım vardır. Şimdi tedavide neler yapılıyor? Kemoterapi var, radyasyon tedavisi var. Çoğunlukla kemoterapiden sonra ilk tedaviden kurtulmayı başaran hücreleri hedef almak için radyasyon tedavisi kullanılır. İmmünoterapi var. Bu da bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha iyi tanımasına ve yok etmesine yardımcı olmak için ilaçların kullandığı bir tedavi. Bazen de kök hücre nakli, kemikliği nakli gibi nadir durumlarda tedavi yapılabiliyor. Gelelim hayatta kalma oranlarına. Aslında bu kanserin işte diyelim ki 20-25 yıl önce %60'lardayken şimdi %90'lara çıkmış durumda. Evresine göre hayatta kalma oranı gördüğünüz gibi artıyor. İlk tespit edilen eğer sınırlı bir bölgede ise 5 yıllık hayatta kalma oranı. Biz kanserde 5 yıllık hayatta kalma oranlarına göre kanserleri, evreleri sınıflıyoruz. %92'si zaten tedavi oluyor. Bölgesel olduğunda da burada %93 yazılmış. Diğer taraftan uzak metastaz varsa tabii ki işte akciğer, karaciğer, kemik iliği gibi vücudun uzak bölgelerine yayılmışsa genel olarak biraz daha tedavi şansı azalıyor. Ama ortalaması %87. Amerika'da yapılmış bir çalışmada da %90 yani %89 olarak tedaviden yani 5 yıllık göreceli sağ kalım. Bazen %10'unun hayatını, %10'unu hastaların kaybedebiliyoruz bu Hodgkin lenfomada. Ama genel olarak diğer kanserlerle karşılaştırıldığında tedavi oranı gayet iyi gibi siz de fark etmişsinizdir. Son olarak Hodgkin lenfoma tekrarlar mı? Evet, Hodgkin lenfomanın tekrarlama olasılığı var. Tanı sırasındaki evre Hodgkin lenfomanın türü, hastanın yaşı ve ilk tedaviye verilen yanıt dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı bu. Erken evre Hodgkin lenfomalı hastalar genellikle ilk tedaviyle yüksek bir iyileşme oranına sahip. Bu hastalarda nüks yani tekrar oluşma riski nispeten düşük ancak sıfır değil. İleri evre Hodgkin lenfomada hastalığın daha ileri evrelerinde tanı konulan hastalarda erken evre hastalığı olanlara kıyasla nüks riski daha yüksek. İleri evreler tanı anında kanserin daha yaygın olduğu anlamına gelir. Tedaviye yanıt önemli. İlk tedaviye tam yanıt verenlerde tedaviden sonra hastalık belirtisi olmayanlara
Yani nüks riski daha düşük bunlarda. Bununla birlikte hastalık sadece kısmen yanıt veriyorsa ve refrakter yani tedaviye dirençli ise nüks riski daha yüksek. Alt tipler ve diğer faktörler de tekrarlama olasılığını değiştiriyor. Bununla ilgili de genel anlamda Hodgkin lenfomanın belirli alt tipleri farklı lüks oranlarına sahip. Ayrıca belirli semptomların varlığı, B semptomları diyoruz. O işte onlar ateş, kilo kaybı, gece terlemesi gibi büyük tümör boyutu ve hasta yaşı gibi faktörler de nüks olasılığını etkileyebilir diyoruz. Evet efendim, ilk hastalığımız Hodgkin hastalıktı. Hodgkin hastalığıydı. Diğer taraftan sizin yazacağınız hastalıkları da burada anlatmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi sağlık zenginliktir efendim. Sağlıcakla kalın.